Her şeyi ama her şeyi doğru yapıyorsunuz ama bir şeyler yine de yanlış gidiyor. Hiç böyle hissettiniz mi? İşte bu bölümde diyetinizi sabote eden o gizemli suçlunun peşine düşeceğiz ve inanın bana bulacağımız cevap sağlığa bakışınızı tamamen değiştirebilir. Hadi ama dürüst olalım, bu senaryo çok tanıdık değil mi? Aylarca spor salonuna gidiyorsunuz, o sevdiğiniz tatlıları bir kenara bırakıyorsunuz, salatalar en yakın arkadaşınız oluyor ama tartıya bir çıkıyorsunuz, gram oynamamış. Gerçekten sinir bozucu. Eğer bu kısır döngüdeyseniz emin olun yalnız değilsiniz. Ama yaz savaşı yanlış cephede veriyorsanız? Aklımıza ilk gelen ne oluyor? Ah, kesin o kaçamak yaptığım çikolatadandır ya da daha fazla kardiyo yapmalıyım. Peki ya size asıl sabotajcının mutfağınızda değil de yatak odanızda gizlendiğini söylesem? Ya onca emeğinizi çöpe atan şey uyku düzeninizse? Evet, artık bu sağlık gizemindeki bir numaralı şüpheliyi açıklamanın vakti geldi. Hazır mısınız? Hafta sonları. Evet, yanlış duymadınız. Bütün hafta iple çektiğimiz, oh be dediğimiz o 2 kutsal gün belki de farkında bile olmadan tüm çabalarımızı yerle bir ediyor. İşte bu olayın bilimsel bir adı var. Sosyal jet lag. Kulağa bir havalı geliyor değil mi? Ama aslında çok basit. Vücudunuzun, yani o milyonlarca yıldır tıkır tıkır işleyen biyolojik saatinizin modern dünyanın pazartesi işe git, cumartesi dinlen temposuyla kavga etmesi demek. Sanki bedeniniz bir ülkede yaşıyor ama sosyal hayatınız bambaşka bir ülkede. Bu kavgayı en net nerede görüyoruz? Tabii ki burada. Bakın, soldaki iş günü siz var. Alarmın o korkunç sesiyle daha gözünüzü açamadan zorla yataktan kalkıyorsunuz. Sağda ise tatil günü siz var. Alarm yok, zorlama yok. Vücut ne zaman isterse o zaman uyanıyor. İşte bu iki farklı insan arasındaki o derin uçurum, sosyal jet lag dediğimiz şeyin tam olarak kendisi. Şöyle hayal edin, her cuma akşamı sanki farklı bir saat dilimine uçuyorsunuz ve pazar gecesi apar topar geri dönüyorsunuz. Vücudunuza her hafta minik bir jet lag yaşatıyorsunuz. Bu sürekli git gel durumu var ya, işte o metabolizmanızın tüm ayarlarını bozuyor. Peki tamam, kulağa mantıklı geliyor da bunun bilimsel bir kanıtı var mı? Elbette var. Şimdi dedektif şapkalarımızı takıyoruz ve soruşturmanın kanıt toplama kısmına geçiyoruz ve ilk delilimiz doğrudan kilo verme çabalarınızla ilgili. Hem de öyle böyle bir kanıt değil. Bakın, çok taze, daha 2024'te yapılmış bir çalışma var. Japonya'da 11.000'den fazla insanın katıldığı bir kilo verme programını incelemişler. Ve buldukları şey, sosyal jet lag'ın diyet başarısını nasıl etkilediğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte bu da doğrudan çalışmanın kendi cümlesi. Yani bilim insanları ne diyor? Özetle. Hafta içi ile hafta sonu uyku saatleriniz arasındaki fark ne kadar açılırsa kilo verme ve yağ yakma başarınız o kadar düşüyor. Bitti. Bu kadar net. Yani o kadar emek uyku düzenindeki bu kayma yüzünden resmen boşa gidiyor. Hatta bakın, işi rakamlara dökmüşler. Hafta içi ve hafta sonu uyku saatiniz arasındaki her bir saatlik fark için vücut yağlarınızdan %1.4 daha az kurtuluyorsunuz. %1.4 ne ki demeyin. Düşünsenize, sosyal jet laginiz 2 saat, 3 saat ve bunu aylarca süren bir diyet programına yayın, o küçük görünen yüzde bir anda kocaman bir engele dönüşüyor. İşte bu grafik durumu daha net anlatamazdı. Gelin beraber bakalım. Soldaki en uzun çubuk 1 saatten az sosyal jet lag yaşayanlar. Vücut yağlarında %19.5 azalma var. Muazzam. Ortadaki çubuğa geçelim. Fark 1-2 saate çıkınca hop yağ kaybı %15.9'a iniyor. Ve en sağdaki en kısa çubuğa bakın. 2 saatten fazla fark olduğunda oran %12.8'e kadar düşmüş. Gördünüz mü? Trend o kadar net ki uyku düzeniniz ne kadar şaşarsa çabalarınızın karşılığını o kadar az alıyorsunuz. Ama durun, olay sadece kilo verememekle bitmiyor. Aslında bu buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi soruşturmayı bir adım öteye taşıyoruz ve metabolizmamızın derinliklerine iniyoruz. Çünkü asıl büyük tehlike tartıda değil, vücudumuzun içinde gizli. Yani mesele sadece nasıl göründüğümüz değil. Bu sosyal jet lag dediğimiz şey, vücudun kimyasını, yani şekeri nasıl kullandığını, hormonların nasıl salgılandığını alt üst ediyor. Bu da bizi tip 2 diyabet gibi çok daha ciddi sağlık sorunlarına karşı savunmasız bırakıyor. Peki hepimizin sığındığı o sihirli cümle ne? Neyse, hafta sonu uyur, telafi ederim. Değil mi? Hepimiz bunu yapıyoruz. Ama acaba bu telafi uykusu gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa kaş yapalım derken göz mü çıkarıyoruz? Bu sorunun cevabı için Amerika'da yapılan devasa bir sağlık araştırmasına bakacağız. On binlerce insanın verileri incelenmiş ve telafi uykusu ile
insülin direnci yani diyabetin öncüsü arasında çok ama çok tuhaf U şeklinde bir bağlantı bulmuşlar. Peki ne demek bu U şekli? Anlatayım. Eğer hafta sonu hiç fazladan uyumuyorsanız riskiniz normal seviyede. Şimdi ilginç kısım geliyor. Eğer yaklaşık 1 saat fazladan uyursanız riskiniz azalıyor. Evet, azalıyor. Vücut o 1 saatte kendini toparlıyor. Ama ve burası çok önemli. Eğer 2 saatten fazla uyursanız riskiniz tavan yapıyor. Hatta hiç fazladan uyumayanlardan bile daha kötü bir duruma geliyorsunuz. Yani anladınız mı? İşin sırrı tatlı noktada. 1 saatlik bir telafi faydalı ama o sınırı aştığınız anda vücudun bütün dengesini bozuyorsunuz. Metabolizmanızı alt üst ediyorsunuz. Kısacası dinleniyorum derken aslında kendinize uzun vadede zarar veriyorsunuz. Evet, delilleri topladık, şüpheliyi belirledik, arkasındaki nedenleri anladık. Artık bu sağlık sabotajı davasında kararı açıklama ve en önemlisi size kontrolü tekrar elinize almanız için bir eylem planı sunma zamanı. Ve karar açık ve net. Tutarsız uyku programınız yani sosyal jet lag, sağlık hedeflerinizi sabote eden bilimsel olarak kanıtlanmış bir düşmandır. Dava kapanmıştır, suçlu bulundu. Peki bu sabotajcıyla nasıl başa çıkacağız? İşte size 4 adımlık basit ama çok etkili bir plan. 1. Hafta sonları bile hafta içine yakın bir saatte uyanmaya çalışın. Zor biliyorum ama deneyin. 2. İlla uyuyacağım diyorsanız o sihirli tatlı noktayı unutmayın. 1 saati geçmesin. En fazla 2 olsun. 3. Uyanır uyanmaz doğruca pencereye. O sabah ışığı var ya, vücudunuzun saatini sıfırlayan en iyi şey. Ve 4. Sakın birdenbire artık her gün 6'da kalkacağım demeyin. Yavaş yavaş. Her hafta sonu 15 dakika daha erken kalkarak başlayın. Vücudunuza zaman tanıyın. Gördüğünüz gibi bazen en karmaşık sorunların çözümleri böyle basit adımlarda gizli olabiliyor. Eğer bu tarz bilime dayalı ama hayatınıza hemen uygulayabileceğiniz analizleri faydalı buluyorsanız bir sonrakini kaçırmamak için kanala abone olup o bildirim zilini açmayı unutmayın, olur mu? Ve şunu da unutmayın, bu sadece sizin probleminiz değil. Bakın, bu alandaki en önemli araştırmalardan biri ne diyor? Modern dünyada yaşayan insanların çoğu bütün hafta boyunca bir uyku borcuyla geziyor. Yani bu hepimizin ortak derdi. Sonuçta olay ne biliyor musunuz? Vücudumuzun içinde milyonlarca yıldır mükemmel çalışan bir saat var. Belki de sürekli yeni diyetler denemek yerine sadece o içimizdeki saate biraz kulak vermenin zamanı gelmiştir. Ne dersiniz? Şimdi söz sizde. Şöyle bir dürüstçe düşünün bakalım. Sizin sosyal jet laginiz kaç saat? Hafta içi kaçta, hafta sonu kaçta kalkıyorsunuz? Merak ediyorum. Deneyimlerinizi, düşüncelerinizi, bu bölümden sonra neyi değiştireceğinizi lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Her birini okumaya çalışacağım. Ve tabii ki bu bilgilerin daha fazla insana ulaşması için beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.